Vera Drew'un komik, iddialı parodisi son kahkahayı aldı. Sonunda, The People's Joker, vizyona giriyor ve beklemeye değdi. The People's Joker'in sinemalarda gösterime girmesine giden yol uzun bir yoldu. Premierini 2022 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptıktan sonra, daha sonraki gösterimler, hak sorunları nedeniyle iptal edildi. Filmin büyük ölçüde DC filmlerinin bir parodisi olduğu göz önüne alındığında, filmin hiçbir zaman gün ışığına çıkmaması oldukça muhtemel görünüyordu. Ancak şimdi, ilk gösteriminden neredeyse 2 yıl sonra, The People's Joker nihayet vizyona giriyor. Beklemeye değdi. Başrolünü Vera Drew'un paylaştığı, yönettiği, kurguladığı ve birlikte yazdığı bu film, Vera Drew'un kendi hikayesine güçlü bir bakış, cinsiyete, geçiş dönemine, komedi dünyasına ve ailevi meselelere bir bakış. DC karakterleri duygularını daha kısa ve eğlenceli bir şekilde anlatacak. Film, gece geç saatlerde yapılan bir gösteriden önce Drew'un Harley Quinn Joker rolüyle başlıyor. Smallville'de küçük bir çocukken annesinin, yanlış vücutta mı doğdum, diye sorulduğunda rahatsız olmasından başlayarak bize hikayesini anlatıyor. Bu, Arkham Asylum'da Doktor Crane ile bir terapi seansına yol açar. Doktor Crane, kullanıcıya her zaman mutlu bir yüz ifadesi sağlayan bir ilaç olan Smilex'i verir. Ancak ergenlik çağındaki bu çocuk, UCB Live programında komedyen olmak için Gotham'a taşınmaya karar verir. Gösteri başladıktan sonra başrolümüze, yedekten biraz daha fazlası olan kadın Harley Quinn'lerin aksine, onların erkek bir şakacı olduğu söylendi. Bu olumlu olarak görülüyor, çünkü bu önlerinde uzun bir kariyere sahip olacakları anlamına geliyor. Dansçılar. Gösterinin ücretlerinden ve kısıtlamalarından bıkan kahramanımız, Oswald Cobblepot ile arkadaş olur ve ikili, kendi anti-komedi markası için kendi tiyatrosunu açmaya karar verir. Komedyenimiz orada performans sergilerken başrolümüzden hoşlanan trans erkek komedyen Bay J ile tanışır. Bu ilişki hem bir hediye hem de bir lanet, çünkü başrolümüzün transseksüel bir kadın olduğunu fark etmesine yardımcı oluyor. Ancak Bay J'nin Batman'le olan taciz dolu geçmişi sayesinde, aynı taciz edici davranışların çoğu bu ilişkiye de taşınmış durumda. Başrolümüz geçiş yapmak ve Harley Quinn Joker olmak için bir östrojen kabına dalıyor, kimliğini kabul ediyor ve komedi dünyasını kasıp kavuruyor. Drew, kendisi için Batman Forever'ı sinemalarda izlemenin ufuk açıcı bir deneyim olduğunu ve Batman yerine Doktor Chase Meridian olmak istediğini fark etmesini sağladığını açıklıyor. Drew, bir Batman hikayesi formatını kullanarak hikayesini mizahla ve akıllı paralelliklerle anlatabilir, hayatındaki bu biçimlendirici dönemi karanlığın bunaltmayacağı bir şekilde keşfedebilir. Drew ve Brie Larose'un senaryosunun bu dönem hakkında söylediklerini satır aralarında, gerçekte ne olduğuna dair sert ayrıntılar anlatılmadan okuyabiliyoruz. Bununla birlikte The People's Joker'deki metaforlar her zaman işe yaramıyor. Bazen Batman parodisinin kendisi de bu hikayedeki daha derin temaları kaybediyormuş gibi geliyor. Ancak anlatının daha büyük amacı ve dürtüsü ve Drew'un bu fikirleri bu bağlamda ne kadar uygun bir şekilde sunduğu göz önüne alındığında, bu anların gözden kaçırılması kolaydır. Bu çılgın, iddialı deneyin işe yaramasını sağlayan şey, bu senaryoyla yalnızca ruhunu ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda Harley Quinn Joker olarak komik, tuhaf ve sıklıkla dokunaklı bir performans sergileyen Drew'dur. Drew sadece geçişinin ve kendini kabul etmesinin öyküsünü değil, aynı zamanda komedi dünyasında yükselişini ve o sahnede bir kalıplara sığmamanın zorluklarını da anlatıyor. Aksine, bu, komedi sahnesine ve Saturday Night Live'a, DC ile ilgisi olan herhangi bir şeyden daha sert bir bakış ve animasyonlu Lorne Michaels'ın korkunç bir tasviriyle tamamlandı. Ancak bu başrolde Drew, bu hikayenin ihtiyaç duyduğu her şeyi zekice dengeliyor. İlgi çekici bir başrol, komik bir kahraman, hikayenin duygusal özü ve bu çılgın parodinin ön yüzü. Drew'un Comedy Bang gibi birçok mükemmel komedi dizisinde editör olarak çalışma geçmişi var. Bang, Tim Robinson'la birlikte Bence Ayrılmalısın ve Who is America adlı çalışmasıyla EMMY adaylığı aldı. Bu nedenle, The People's Joker'in kusursuz bir zamanlamaya sahip olması ve tüm bu kavramları ve fikirleri abartılı hissetmeyen veya çiğneyebileceğinden daha fazlasını ısırmaya çalışan bir anlatıda barındırmayı başarması mantıklı geliyor. Bu film çok şey yapmaya çalışıyor ve ilk uzun metrajlı filminde Drew kadar üstlenen biri için bu, tüm bunların gerçekten anlamlı bir şekilde bir araya geldiğinin onun için bir kanıtı. Drew aynı zamanda kamera arkasında kendine özgü bir figür ve daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir film yaratıyor. Drew, bu dünyayı hayata geçirmek için 100'den fazla sanatçıdan kitle kaynak sağladı ve bu yetenekleri arka planlardan karakter animasyonlarına kadar her şey için kullandı. Hepimiz Gotham'ı garip, öngörülemeyen bir yer olarak biliyoruz. Ancak Drew'un merceğinden bakıldığında her şey hareket halinde, gizemli ve beklenmedik,
tıpkı dünyanın en büyük canavarlarından bazılarının doğacağını düşündüğünüz türden bir yer gibi. Ancak tüm bu farklı tarzlar ve kavramlar hiçbir zaman birbiriyle çatışmaz. Yalnızca herkesin olmak istediği kişi olmak istediği bu dünyanın kendine özgü, eksantrik durumuna değinir. Yine de The People's Joker, DC filmlerine de hoş bir bakış açısı getiriyor ve Drew bu karakterlere sevgi ve ilgi gösteriyor. Drew, Joker'i mükemmel bir şekilde ele alırken, Distler'ın BJ'si Jason Todd, Joker ve Batman'in arkasındaki tarihin ilgi çekici bir şekilde yeniden bağlamlaştırılmasını sağlıyor. Çoğunlukla Tim ve Eric Awesome Show, Great Job'daki çalışmalarıyla tanınan David Liebehart, Gotham'ın bu versiyonunda doğaçlama öğretmeni olan Ra's al Ghul için tuhaf ama akıllıca bir seçim. Ancak burada Joker'lerin ötesinde göze çarpan şey, Harley Quinn Joker'in anti-komedi şovunu yürütmesine yardım etmeye çalışan, balık seven bir komedyene dönüşen Penguin rolündeki Faust'indir. Faust yerine, Cobblepot'u mücadele eden bir komedyene dönüştürüyor ve bu bağlamda bu değişim son derece mantıklı. Bu, Danny DeVito ya da Colin Farrell'ın karaktere getirdiği devasa dönüşümü gerektiren bir performans değil ama keyifli, esprili bir yaklaşım. Halkın Joker'i, duygusal açıdan güçlü ve kesinlikle gerekli bir geçiş öyküsüyle aşılanmış, bir ergenlik öyküsü ile parodinin bir karışımı olan cesur bir vizyondur. Drew, zaten bildiğimiz bir dünyaya ve karakterlere dayanan bir hikayede tamamen orijinal bir şeyler yaratan, heyecan verici bir film yapımcısı ve oyuncu. Halkın Joker'i sadece harika bir hiciv değil, aynı zamanda Drew'un dikkat çekici bir tanıklığı. Filmde hız artışları olmasa da, piyasadaki hiçbir şeye benzemeyen mükemmel bir çalışma.